Merhaba, ben Canay Atalay. Canay'la Canlandıran İnovasyon programına hoş geldiniz. Canlandıran inovasyon yani rejeneratif inovasyon, mevcut geleneksel inovasyon yaklaşımlarındaki ekonomik modelleri sadece içeren yeniliklerin yanı sıra insanı ve tüm yaşamların canlılığını özüne koyan ve ilhamını 3,7 milyar yıllık doğa laboratuvarından alan, bizi yeni insanlık modellerine davet eden bir yaklaşım. Bu yaklaşımı elbette birbirinden çok farklı alanlarda uzmanlıkları olan ve söyledikleri şeyleri hem kendilerine hem de başkalarına yaşatan konuklarımızla birlikte keşfediyoruz. Kendimize, birbirimize ve güzel dünyamıza daha iyi bakmak için çıktığımız bu yolculuğa hoş geldiniz. Bugün aramızda çok kıymetli Cemal Akar var. Cemal bir iş adamı, bir teknoloji lideri, bir yatırımcı. Aynı zamanda da birbirinden çok farklı alanlarda, kurumlarda toplumumuzun ve dünyamızın iyiliği için çalışan bir fikir lideri. Kendisi aynı zamanda da benim can dostum. Hoş geldin Cemal. Hoş bulduk. Çok güzel seni görmek her zaman. Aynı şekilde seni görmek de öyle. Türkiye'de rejeneratif inovasyonla ilgili bir program yapma kararını aldığımızda ilk aklıma gelen konuklardan bir tanesi sen oldun. Çünkü aslında ülkemizin bu doğasında, özünde olan bağlarda bunun ne kadar güzel projelerle hayata geçirebileceğini hayal etmenin ötesinde bunu da gerçekten adımlarıyla harekete geçiren çok önemli bir proje yapıyorsun. Birçok şapkanın yanı sıra. Bugün ben konumuzu senin son zamanlarda başkanlık ettiğin, liderlik ettiğin diğer insanlarla birlikte Hatay'daki Sörf Okulu projesi üzerinden açmak istiyorum. Hatay'daki Sörf Okulu'nu önce bir senden dinlemek isterim. Kısaca bu proje nasıl doğdu? Senin için önemi nedir? Sen kendini nasıl içinde buldun bu projenin? Ee, Ben bundan yaklaşık 2 yıl önce kendim dalga sörfü sporuyla ilgilenmeye başladım. Deniz Toprak'la tanıştım önce. Deniz Toprak 32 yaşında genç bir arkadaşımız. Sri Lanka'da, Ordu'da işte sörf otelleri, sörf okulları olan son derece zeki, akıllı, başarılı bir arkadaşımız. Ben Deniz'le tanıştım. Sri Lanka'ya oteline gittim. Sörf sporuyla tanıştım. Ben sörfe bayıldım. Yani gördüğüm en oyuncu sporlardan biri sörf. Sörfle tanıştığım anda aslında dedim ki ya bütün çocuklara bu sporu yaptırmak lazım aslında. Yani çünkü dalga kolay, bedava bulunan bir şey. Sörf tahtası fazla pahalı değil. Bizim ülkemizde de her yerde dalga var. Ya bu böyle olmaz mı diye aslında zihnimin bir yerine ben kendim sörf tahtasının üstüne çıktığım anda ekildi. Ondan sonra Hatay depreminin ardından Deniz Hatay'a gitti. Çok bağlantısız bir şekilde aslında orada su arıtma cihazı, orada depremden sonra ihtiyacı olan insanlar yağmur sularını vesaire arıtabilsinler diye basit bir su arıtma cihazını oraya bir grupla birlikte götürdüğünde Hatay Samandağ'daki dalgayı görüyor. Diyor ki ya burada sörf yapılabilir ve bir duyuru yapıyor. İsteyen çocuklara ben burada sörf eğitimi veririm diye 2023'ün Mayıs ayında ya da Nisan ayında şimdi tam hatırlayamadım. Sonra bir grup çocuk geliyor. Deniz bunlara ders veriyor falan. Sonra çocuklar okula gitmiyorlar. 2 tanesini İstanbul'a ve Ordu'ya getirmeye karar veriyor. Bu arada işte bana da haber verdi. Bu çocuklar geldi İstanbul'da, Ordu'da okula devam ettiler. Sörf eğitimi aldılar falan. Bir tanesi Eylül ayında yapılan şampiyonada 18 yaş altı Türkiye şampiyonu oldu. Diğer kardeşimiz de daha sonra Karadeniz'de yapılan bir yarışmada Karadeniz bölge şampiyonu oldu. Ya bu bize çok büyük ilham verdi. Dedik ki yani böyle bir şey yapılabiliyorsa neden biz bunu ölçeklendirmeyelim? Gelecek sene daha büyük sayılarda yapalım. Dedik. Bu yıl için organize olduk. 25 Haziran'da derslere başladık. 25 Haziran'dan 30 Ağustos'a kadar yani yaz dönemi dediğimiz dönem içerisinde 1030 gence başlangıç seviyede dalga sörf eğitimi verdik. Tamamen ücretsiz. Evlerinden ya da konteyner kentlerden çocukları servislerle aldık. Samandağ sahile getirdik. Başlangıç seviyesi dalga sörfe eğitimi verdik. Yemeklerini yedirdik. Servis evlerine geri döndürdük. Böylece
Saman yani Hatay'la özellikle biz Samanla ve Defne ilçelerini merkeze aldık çünkü servis güzergahı ona el veriyordu bizim için. Hatay çok büyük bir il. Diğer ilçelere gitmeye çalıştığınızda işte servislerin gidip gelmesi çok uzun saatler alıyordu. Ama tabii başka ilçelerden de kendi imkanlarıyla çocuklarını getiren aileler oldu. Böylece biz daha önce hiç kimsenin fark etmediği bir şekilde Hatay'ın Samandağ sahilinin ki 14 kilometre dümdüz harika bir sahil, dalga sörfü yapmaya elverişli olduğunu hem kendimiz keşfettik hem de şehre de keşfettirmiş olduk. Dolayısıyla burada bir gençlerin depremden sonra özellikle canlanmasıyla alakalı, rejenerasyonla alakalı sporun ve eğitimin dönüştürücü gücünü orada kullanmayı hedefledik. İkincisi bölgenin dalga sörfü turizm potansiyelini de fark etmesini ve bunun üzerine daha sonra şehrin bizden aldığı bu bayrağı kendisini taşıyacağı şekilde biz orada bir kıvılcım çakmış olmayı umuyoruz aslında. Projenin sonunda da yani 30 Ağustos itibariyle de yaz sezonunu kapattık. 20 tane yetenekli genci seçtik. Onlar da kış programına kaldılar. Onlara şimdi 360 derece kapsamlı işte İngilizce, matematik, okul dersleri, üniversite hazırlanıyorsa onun desteklendiği, işte LGS hazırlanıyorsa onun desteklendiği, sanat, zanaat ve sporun ve eğitimin, öğretimin hepsinin iç içe geçtiği bir programa şimdi bu çocuklar için başlıyoruz. Bunların içinden de işte yeni şampiyonlar çıkarmak, ne bileyim daha küçük olanlardan birkaç yıl içerisinde işte yurt dışında üniversitelere sörf bursuyla gidebilecek potansiyelleri açığa çıkarmak gibi hedeflerimiz var. Aşağı yukarı böyle projemiz. Vah. Aslında sürece yola girdiğinde hani yürümeye başladığında yol görünür diye bir laf vardır. Doğru. Bütün anlattıklarında onu hissediyorum. Bir sevgiyle, hizmet aşkıyla gidilen bir Hatay'da çok da ağır bir dönemde, çok hepimizin çok etkilendiği bir dönemde o ölümden, depremden yaşamın canlılığına, doğayla çocukları buluşturup o suyun tadını aldırıp ondan sonra kendilerine güvenlerini kazandırıp bunun başka fırsatlar, başka sistemlere yol açması yolculuğu ne kadar güzel. Tekrar teşekkür ederim ve tebrik ederim Evet, Türkiye'de teşekkürler. Hatay'da böyle bir proje başlattığınız için. Gerçekten çok mutlu oluyorum bu hikayeyi her dinlediğimde. Peki Cemal, bu süreç içerisinde sen de tabii ki bir iş adamısın, bir lidersin. Strateji senin işin. E, Bu süreçte sen ne keşfettin? Yani belki de normalde iş dünyasında yaptığın inovasyondan farklı şeyler oldu mu? Kendinle ilgili, inovasyonla ilgili, yaşamla ilgili neler keşfettin? Ee, Kendim neyi keşfettiğime geçmeden önce aslında neyi keşfettirmek istediğimizi de hatırlattın. Onu da söylemek isterim. Yani dalga analojisini hayatta çok kullanıyoruz. İşte dalgayı yakaladım, dalgayı kaçırdım vesaire. Sörf tahtası, dalga e, yaşama çok benziyor. Yani aslında çocukların kendi yaşamlarını yaratma yolculuğunda o tahtanın üzerinde dalgayla, doğayla rezonans içerisinde hareket edebilme becerisini kazandırabilmenin çok kıymetli olduğunu düşünerek yola çıktık. Ben de aslında onu öğrendim belki bu yolculuk içerisinde. En çok neyi öğrendin dersen onu öğrendim. Ama bununla birlikte ben hayatımı hep girişimci olarak geçirdim. Ama girişimcilikten sosyal girişimciliğe doğru da bir belki içimde yanan o arzuyu da keşfetmemi de sağladı. Yani sosyal girişimciliği çok sevdim ben. Biraz onu öğrendim bu yolda. Çok güzel. Dünyanın özellikle su kaynakları ile ilgili hani önümüzdeki dönemlerde büyük bir sıkıntı diyeceğim, problem ya da fırsat bizi bekliyor. Belki bu insanlığımıza uyanmak, belki böyle projeler doğurabilmek, hayata geçirebilmek için ama bizim de zaten vücudumuzun çoğu su ve çocukları suyla buluşturmak aslında en özünde, en çekirdeğinde kendi doğanla buluşmak. Ve burada uyumlandığın bir halde bütün potansiyeli, sistemi canlandıracağın insanın da en inovatif, en çekirdeğinde, çocuğunda bunu yapmak bence çok güzel. İnşallah nesiller boyu etkisini göreceğimiz bir proje olduğunu hissediyorum yaptığınız şeyin. İnşallah biz de öyle düşünüyoruz. Yani hedefimiz şu. Geçen sene 2
lider, sörf lideri yetiştirdik. Bu sene 20 sörf liderine çıktık. Bu 20 sörf lideri gelecek yıllarda belki yüzlerce sörf liderini ortaya çıkaracaklar. Onlar da başka binlerce yeni çocuğu eğitip dalgayla, doğayla buluşturacaklar. Biraz da barıştırmak da var bunun içerisinde. Çünkü maalesef Türkiye'de bu kadar uzun sahil şeridine sahip olmamıza rağmen denizle barışık bir kültürümüz yok bizim. Dolayısıyla çocukların, gençlerin denizle barışması, doğayla barışması, doğa ve deniz aktivitelerini daha fazla yapar hale gelmesi de bence güzel, büyük bir kazanım olur. Bunun açılımları o kadar güzel ki, yani işte doğayla uyumlanmak dediğimiz şeyin en güzel tarafı bu. Zihinsel bir kurguyla belki bu projeyi hayata geçirmeye çalışmış olsaydınız, bunun kendi kendine nesiller boyu devam ettirebilecek, dönüştürebilecek, sadece çocuğa, o aileye, o topluma, oradaki bölgeye, ülkemize, dünyanın sularına hizmet eder şekilde değil, belki sadece çok lineer bir yolla tasarlayacaktık. Ama siz iyiliğe ve çocuğun o suyla buluşmasından başlayan o canlanış haline odaklandığınız için sanki her yerden her türlü fırsat şu anda kendiliğinden doğuyor gibi hissediyorum. Anlattığınız, o kurduğunuz sevgi ve ilgi bağlarında. Doğru söylüyorsun. Yani bir şekilde başta da söylediğim gibi bu bir ateşlenmiş kıvılcım. Sonuçta bu kıvılcımın ne kadar büyük bir ateşe dönüşeceğini ben de bu geçen işte yaklaşık projenin, ya bu yılki 1000 öğrenci hedefiyle yola çıkışımızın üzerinden yaklaşık bir yıl geçti. Bu kıvılcımın etrafında ne kadar büyük bir çekim alanı oluştuğunu görüyorum. Yani bu şekilde hisseden herkes bir yerden gelip bir yerinden tutmaya çalışıyor. Zaten güzel olan da hani bir şeyi tam böyle şekillendirip köşeli şekilde yapıp vermek değil de hani bir hamuru ortaya koyabilmek. Ondan sonra o hamuru alıp herkes işte oranın halkı, başka yerlerdeki insanlar, gençler, sponsorlar, yerel otoriteler, herkes o hamurla ne istiyorsa yapmaya da başladı. Onu gözlemlemek de çok ilginç aslında. Keyifli. İşte insanın kendini yeni gözlerle görebildiği yerler, böyle hikayelerin de şahidi olmak, onların bir parçası olmak. O yüzden o hani kıvılcımı yakmak şeyine ben de çok katılıyorum. Senin de canlandığını görüyorum. Hani sosyal girişimcilik sana da iyi geliyor. İşte belki de unuttuğumuz kısmı bu. Hani buna vakit mi ayıracağım, enerjimi ayıracağım, buna mı paramı yatıracağım diye baktığın şeyde, halbuki orada hayatın bütün potansiyeli duruyor. Diğer bütün işlerine canlandıracak olan senin liderliğin dönüşüyor. O yüzden bu hikayeyi paylaşmayı çok önemli buluyorum. Bunun bir de ülkemizdeki açılımları ve aslında dünyada başka açılımlara hizmet edebilecek bir hikayeye dönüştüğünü de görüyoruz. Belgeselini çekiyorsunuz, Evet, çektiniz bunun. bitirdik. Peki bundan sonrasında açılımlarında hem Hatay için olsun hem de Hatay projesinin bir örnek proje olarak başka belki ülkelerde, başka dünyanın çocuklarına ulaşabilmesi için ne gibi hayalleriniz, planlarınız var? Nasıl sinyalleri takip ediyorsunuz? Ya belki şuradan başlamakta fayda var. Çok güzel bir yere işaret ettin. Belgeseli çekmemizin, yapmamızın en önemli nedeni, bu belgeseli izleyen birileri de bir şey düşünür, başka şeyler yapar. Bizde de şöyle oldu. Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Ways for Change diye bir organizasyonu ziyaret ettik. Onlarla tanıştık. Onların nasıl yaptığına baktık. O bize ilham oldu. Ways for Change Güney Afrika Cumhuriyeti'nde her gün 3000 çocuğu sahile getiriyor. Dezavantajlı çocukları, onları eğitiyor, adına surf terapi diyor. Çok büyük bir organizasyon. Ben gittiğimde bayıldım. Tanıştım insanlarla, neyi nasıl yaptıklarını anlamaya çalıştım. Daha sonra bu proje artık oradan tetiklenerek mi oluştu? Oluştu da oradaki şeyler bende canlandı mı bilmiyorum ama bana ilham oldu. Diğer arkadaşlarımıza ilham oldu ve biz bunu ortaya koyduk. Dolayısıyla bizim bu ortaya koyduğumuz şey, tekrar hamur analojisine döneceğim. Bununla herkes alıp her şeyi yapabilir. Yapsın da zaten. Ama biz de ilk günden itibaren kurumsal yönetişim prensipleri anlamında çok iyi bir organizasyon kurduk. Bütün politikalarımızı, prosedürlerimizi, süreçlerimizi çok detaylı yazdık. Sonuçta çocukla ilgileniyorsunuz. Riskli de bir alan aslına bakarsanız.
Özellikle Hatay dediğinizde boğulma hikayelerinin bini bir para falan böyle çok korkuyla başladı insanlar. İlk aşmak zorunda olduğumuz engel o oldu. Denize girmeye korkuyorlar. Dalga çok, dip akıntısından korkuyorlar. Onları anlatmak vesaire. E, Bütün işte güvenlik politikaları, çocuk koruma politikaları, iş süreçleri detaylı şekilde çalışıldı ve şu anda elimizde başka yerlerde uygulanabilecek hazır bir mekanizma var. Şimdi bunu otomasyona da dönüştürmek üzere çalışmaya başladık. Sana da teşekkür ederim. Regenerate On Board Business Innovation programında da birlikte şimdi bunu pilota alacağız. Bir blueprint yaratacağız. Hep birlikte bunu işte Türkiye'nin başka yerlerinde, dünyanın başka yerlerinde, özellikle dezavantajlı alanlarda insanlara odaklanarak gençlerin sporla, doğayla dönüşümünü destekleyecek şeyler yapabiliriz bunun üzerinden. Bu bir eğitim felsefesi yaklaşımı da aslında. Biz insanları nasıl eğitmek istiyoruz? İşte biri fizikçi olsun, biri hukukçu olsun, biri sporcu olsun, biri sanatçı olsun mu? Yoksa sporcu olan sanattan, hukuktan, fizikten anlasın, fizikçi olan da spordan, hukuktan, sanattan anlasın diye mi düşünüyoruz? Bizim eğitim felsefemiz, biz diyoruz ki dünyayı 360 derece anlayan, kendi yaşamının, kendi yarattığının farkında olan insanlar yetiştirelim. Doğa sporlarının da bunun için çok iyi bir araç olduğuna inanıyoruz. Dediğim gibi çocukları 360 derece destekleyecek programları hazırlıyoruz şu anda. Güzel bir noktaya geldik. Birlikte bunu alalım. Şeyde yaptığımız gibi, Hatay'da yaptığımız gibi Mersin'de yapabiliriz, Antalya'da yapabiliriz. Tüm Karadeniz sahilinde yapabiliriz. İstanbul dahil olmak üzere. Karadeniz sahilinin tamamı dalga sörfü yapmaya uygun. Akdeniz sahillerinin büyük bir kısmı dalga sörfü yapmaya uygun. Başka ülkelerde, kendi coğrafyamızda başka yerlerde benzer durumda ülkeler var. Suriye sahilleri buna uygun. Zaten Hatay sahili, Suriye sahili dip dibe. Şey yapabilirsiniz. Yani genişletebildiğin kadar. Tam da bu noktada bizim bir oyunumuz var, bir soru çemberimiz var Cemal. Bunun genişleyen, açılan boyutlarında bir önceki konuğumuz Uygar Özesmi'nin sana bıraktığı bir soru var. Senden de bir soru alıp bir sonraki konuğumuza soracağım. Uygar Özesmi öncelikle projeye bayıldı ve tebrik ediyor. Ve böyle ederiz. güzel bir projenin açılımlarında daha da güçlenmesi, daha da yaygınlaşması için ne gibi işbirlikleri yapıyorsunuz ve yapmayı planlıyorsunuz? Sana bu soruyu bıraktı. Özellikle eğitim araçlarıyla ve kurumlarıyla işbirliği yapmaya çalışıyoruz. Sanat dernekleriyle işbirliği yapıyoruz. Çocukların takip edeceği bir dijital program üzerinden çocukların işte matematik, fizik, kimya, Türkçe neyse okul dersleri, İngilizce dersi, yapay zeka eğitimleri, hayal güçlerini destekleyecek eğitimler, özellikle sanatın ve zanaatin de çocukların dünyasına girecek bir müfredat oluşturmaya çalışıyoruz. Çünkü elle de bir şeyler yapması insanın evrimi açısından, beyin plastisitesi açısından çok kıymetli. Onu birazcık unuttuğumuzu düşünüyoruz dünyada. O tip araçları entegre edebileceğimiz işbirliklerine ihtiyacımız var. Uluslararası kurum ve kuruluşlar olabilir. Bunu yaygınlaştırmak bakımından çocuklarımızı başka ülkelere, turnuvalara götürmek ilginç olabilir. Yani sadece biz çocuklara sörf eğitimi verirken hava tahmini eğitimi de veriyoruz. Önlerindeki haritayı açtıklarında sadece Hatay'la ilişkili değil, onlara gelen dalganın Mısır'dan, Kıbrıs'ın arkasından, Akdeniz'in bir yerlerinden ya da Afrika'daki hava hareketlerinden olduğunu gördüklerinde ekranda aslında dünyayı başka bir gözle, yani dünyanın sadece yaşadığımız yerden ibaret olmadığını, ne kadar entegre bir dünyada yaşadığımızı da hemen anlıyorlar ve içselleştiriyorlar. Oralara bu çocukları turnuvalar vesaire sebebiyle götürmek isteriz. Bu tip exchange programları
ilginç olabilir. İlk aklıma gelenler bunlar açıkçası. Harika. Eminim bu programda birçok sana davet de gelecek, işbirliği fırsatları da doğacak diye umuyorum, inanıyorum buna da. Peki bir sonraki konuğumuz sevgili Ayşe Birsel'e, Designing the Life You Love kitabının yazarı, bir tasarım lideri olan Ayşe Birsel'e sorun ne olur? Evet, ben ona bir soru hazırlamıştım. Ben sosyal girişimcilik tarafına kendisinden katkı nasıl alabiliriz diye düşündüm. Rejeneratif inovasyonun sosyal girişimcilik ve tasarım odaklı düşünme kesişiminde nasıl bir dönüşüm yaratabileceğini düşünüyorsunuz? İkincisi, sizin hayatı tasarlama yaklaşımınızla sosyal girişimciler bu yenilikçi bakış açısını toplumsal faydaya ve sürdürülebilir çözümlere nasıl entegre edebilirler? Harika. Sormak istedim. Sevgiyle ileteceğim. Çok teşekkür ederim. İyi ki geldin. Ben teşekkür ederim. İyi ki böyle harika bir Evet. proje yapıyorsunuz Deniz'le ve bütün paydaşlarla. Hatay'da inşallah dalgalarda buluşmayı ben de çok diliyorum. İnşallah. Vallahi Biz de yolunuz seni açık olsun bekliyoruz. Cemal'im. Teşekkürler. Teşekkürler Caner'cim, sağ ol. Evet, işte böyle. Bazen hayatın durduğunu ve bütün yıkımın olduğu yerlerde bile, korkunun en yüksek olduğu anlarda bile bize yaşam gel gel, canlan, uyan, burada bir fırsat var diyor. Zihnimizde belki planlayamadığımız ama yaşamın izlerini takip ettiğimizde sadece bizi değil, bütün çevremizi, belki de gelecek nesilleri de canlandıracak inovasyonun yolları bize açık. Yeter ki görmeyi, duymayı ve hissetmeyi bilelim. Bugün Cemal'le harika bir sohbet yaptık ülkemizde. Çok güzel bir proje başladı. Hatay Surf Okulu. Bunun inşallah ülkemizde çoğalması ve dünyaya yayılması dileğiyle biz de sizleri Regenerate X platformumuzda bir topluluk olarak böyle fırsatları, böyle hikayeleri paylaşmaya, uzmanlıklarımızı, hediyelerimizi birbirimizin projelerinde kullanmaya ve birlikte gelişip kendine, birbirimize ve dünyaya, güzel dünyamıza daha iyi bakan insanlığa dönüşmemize dair bir davet sunuyoruz. Çok teşekkürler bugün bizi izlediğiniz için.